Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çok güzel, benim de içime çok sinen bir elbise dikimi paylaşacağız. Bu elbisenin model uygulamalı kalıbını da sizlerle paylaşacağım. Elbisemin modeli de bu şekilde. Ben genelde fırfırlı modeller tercih ediyorum. Zaten diğer videolarımı da izlediyseniz. Yani elbisede tarz olarak genelde bunu seviyorum. Ön bedenimle arka bedenimi omuzlarından bu şekilde bantlıyorum. Kalıbınızın dikiş paysız olması gerekiyor. Eğer dikiş payları varsa omuz kısmından dikiş paylarını içeriye doğru katlayın. Gösterdiğim şekilde bantlıyorum. Ve omuzumun ortasını buluyorum. Omuzumun ortasını bulduktan sonra ön bedenimin göğüs hattının da ortasını buluyorum. Diğer çizdiğim çizgilere lütfen bakmayın. Ben daha önce farklı bir model çalışmıştım. Şu anda çizdiğim çizgilere odaklanabilirsiniz. Zaten kesince daha iyi anlayacaksınız. Ve bu şekilde çiziyorum. Birazdan rigayla da düzelteceğim. Bu çizgiyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha bombeli veya daha düz olacak şekilde kendi tarzınıza göre ayarlayabilirsiniz. Göğüs hattımdan da düz olacak şekilde bel hattıma doğru indiriyorum. Bu arada ölçüleri de yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Başta gösterdiğim çizimde benim elbisemin ölçüleri yazıyor. Şimdi arka bedenim için de aynısını yapıyorum. Arka göğüs hizamın ortasını buluyorum ve omuz çizgimle birleştiriyorum. Burayı böyle daha düz olacak şekilde yaptım. Ve kalıbım bu şekildeydi. Şimdi kalıplarımızı mutlaka numaralandırıyoruz. Ön beden şeklinde yazıyorum. Ön beden 1, ön beden 2, arka beden 1, arka beden 2 şeklinde. Mutlaka böyle kalıbı parçalıyorsanız parçaladığınız her bir kalıbı karıştırmamak için numaralandırmanız gerekiyor. Şimdi çizdiğim yerlerden kesiyorum. Kalıplarımı da kestikten sonra model uygulamam bitmiş oluyor. Kol kalıbım için herhangi bir şey yapmayacağım. Sadece yan dikişlerini gösterdiğim gibi birazcık daha geniş açacağım ve kol ucunu büzeceğim. Bu şekilde içeriye doğru değil de düz olarak indireceğim. Şimdi ilk olarak büyük büzgü parçamı kesmekle başlıyorum. Bundan çift en kumaşım 150 santim olduğu için boyunu ayarlıyorum. 80 santim olarak ayarladım sanırım. Buradan tam net göremiyorum ekran küçük olduğu için. 80 santime 150 santim yani kumaşımın eni kadar bir tane parça ayarlıyorum. Bu benim büzgü parçam olacak. Üst büzgü parçam. Şimdi en alttaki kısa fırfırımı yapacağım. Yani büzgü parçamı. Bu parçalardan da toplamda 4 adet kesiyorum. 2 tanesi öne, 2 tanesi arkaya gelecek şekilde ayarlayacağım. Şimdi de üst bedenime gelecek fırfırları ayarlayacağım. Bunu da yine kumaşımın eni kadar yani 150 santime istediğim fırfır boyutu kadar kesiyorum.
Fırfırınızın boyu da yine modelinize göre değişir ama benim fırfırımın bitmiş hali 7 santimde. Bundan da 2 adet kesiyorum. İsterseniz 4 adet kesip 2 kat olacak şekilde de yapabilirsiniz. Böylelikle daha temiz bir çalışmada olur ama birazcık daha kalın olur. Kolumu 2 kat katlayarak kumaşıma yerleştiriyorum. Dediğim gibi kenarlarını düz indireceğim. Kol boyumu ayarlıyorum. Ve dikiş payımı da vererek kesimimi yapıyorum. Ön bedenimi alıyorum ve kumaş katına yerleştiriyorum. Her yerine 1 santim dikiş payımı vererek kesimimi yapıyorum. İsterseniz bu parçalarınızı telalayıp üst bedeni astarlı olarak da çalışabilirsiniz ya da 2 kat olarak da çalışabilirsiniz. Daha tok bir görüntüsü olur. Arka bedenimi alıyorum. Kumaşımı 2 kat katlayarak kalıbımı yerleştiriyorum. Arka ortasına 1 santim, kenarlarına da 1 santim dikiş payımı vererek kesimimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi pay verdiğim yerden kumaşımı açtım. Bu parçadan toplamda 2 adet olacak. Ön, yan ve arka yan parçalarımı gösterdiğim şekilde kumaşımı 2 kat katlayarak yerleştirdim. Ve kesimimi yapıyorum. Kumaşınızı israf etmemek adına kalıplarınızı düz boy ipliğine dikkat ederek ve kumaşınız yönlüyse yönlerine dikkat ederek yerleştirirseniz, yani doğru yerleştirirseniz daha az kumaş israf etmiş olursunuz. Ön bedenim için pervaz kesiyorum. Yakaya dikiş payı ekliyorum. Ve gösterdiğim şekilde kesiyorum. Kopyasını alıyorum yani yakamın. Arka bedenim için de 2 adet kestim toplamda. Arkası fermuarlı olacağı için. Parçalarımı ütülemekle başlıyorum. Parçalarımı ütüledikten sonra şu an önümde duranlar ön bedenim, diğer taraftakiler arka beden. Gösterdiğim gibi küçük parçalarla küçük parçaları, orta kalıplarla da orta kalıpları birleştiriyorum ve yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştirip omuzlarından dikiyorum. Diktikten sonra kenarlarına overlock çekiyorum. Yapacağım fırfırın da yine dört bir kenarına overlock çektim. Bu kısmını içeriye kıvırıp biçime dikişi geçiyorum. Ve kenar kısmını da aynı şekilde. Üstteki kısmına da en geniş dikiş adımına dikiş geçip büzeceğim. Üç kenarını içeri kıvırıyorum. Diğer tarafı da büzüyorum. Büzgümü yaparken adım genişliğine en geniş ayarı alıyorum. Benim 4.5'e kadar çıkıyor ayarım. Sizde daha fazla da çıkabilir. Ve tansiyon ayarını da 9'a alıyorum. Bu şekilde yarım santimden isterseniz bu büzgüyü 2 tane de geçebilirsiniz. Yani 2 sıra olacak şeklinde de geçebilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor. Ama ben genelde tek sıra geçiyorum biraz üşendiğim için. Diktikten sonra ipin ucunu böyle uzun bırakıyoruz. İki ipliği birbirinden ayırıyorum. Genelde bunlar böyle birbirine dolanmış şekilde çıkıyorlar makineden. Ayırdıktan sonra alttaki ipliği, yani masuraya sarılı olan ipi çekiyorum. Ve bu şekilde zaten büzülmüş oluyor. Bu arada büzgüye başlarken mutlaka başına sağlamlaştırma dikişi yapın. Yoksa dikişiniz atar. Büzgümün boyunu da koyacağım yerin boyuyla aynı yapıyorum. Boyunu ayarladıktan sonra orta bedenimle yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra sabitliyorum, iğneliyorum. Daha sonra yan bedenimi alıyorum ve fırfırım iki kalıbın arasında kalacak şekilde yerleştirip
dikiyorum. Zaten göstereceğim yine o detayları da. Gösterdiğim gibi fırfırımı araya alıyorum ve kalıbımı, kumaşımı, sürekli kalıp diyorum, kusura bakmayın, alışkanlık olmuş. Buradan dikiyorum. Diktikten sonra ben diğer tarafı da diktim. Dikiş paylarını orta bedene yatırarak ütülüyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de bu. Dikiş payları orta bedene doğru yatacak. Fırfırın dikiş payları. Kolumun üç bir kenarına overlock dikişi çekiyorum. Ve bilek kısmından yukarıya doğru şöyle 7 santimlik bir boşluk bırakarak üst kısmı dikiyorum. Bu 7 santimlik boşluk benim yırtmacım olacak. Ben genelde yırtmacı böyle yapıyorum. Çok pratik oluyor. Daha sonra yırtmacımı da ne kadar dikiş payı verdiysem içeriye kıvırıyorum ve kenarlarından dikip kapatıyorum. Bilek kısmıma da yine en geniş dikiş adımında dikiş geçiyorum. Başını sabitliyorum. Yarım santimden dikişimi geçip son kısımdaki ipimi uzun bırakıyorum. Alttaki ipliği çekiyorum ve büzüyorum. Yani büzgü mantığının hepsi aynı şekilde yapılıyor. Hiçbir değişiklik yok. Büzdükten sonra bileğime göre ayarlıyorum tabii ki büzgüyü. Bileğimin ortasını buluyorum. Yani kolun büzgüsünün ortasını buluyorum. Buraya bir iğne takıyoruz. Daha sonra ucuna yapacağım biyeyi yine bunun da ortasını buluyoruz. Kolumun ters yüzüyle biyenin düz yüzü birbirine bakacak şekilde ve ortalarını da birleştirip gösterdiğim şekilde 1 santimden dikiyorum. Büzgülerin üstte olması gerekiyor. Çünkü elimle bu şekilde düzelterek dikeceğim. Kol kalıbımın ters yüzü, verev parçamın yani biye parçamın düz yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Dediğim gibi büzgü parçanız mutlaka her zaman üstte olsun. Şimdi kumaşımı bir kat katlayıp sonra tekrardan katlıyorum ve dikişimin üzerine doğru gösterdiğim şekilde kapatıp temizliyorum. Gösterdiğim işlemlerin aynısını yaparsanız çok rahatlıkla dikersiniz. Buraları iğneliyorum. Ben buralarını bağlamalı yapacağım. O yüzden uzun bıraktım. Buraları da içeri doğru kıvırıyorum iki kenarını ve bir kat daha katlıyorum. Bu kısımdan incecik olacak şekilde dikkatli bir şekilde dikeceğim. Ve kolumu bitirdikten sonra bu şekilde gözüküyor. Ben bu kola takmış durumdayım. O kadar çok yaptım ki bu modelden. Çok beğeniyorum böyle bağlamalı şeyleri.
ve böyle ince olması da ayrı bir hoşuma gitti. Uçlarını da yakıyorum. İplik atmaması için. İsterseniz içine kıvırıp dikebilirsiniz. Şimdi diktiğimiz kolu bedenimize sabitleyeceğiz. Ben diğerini dikmiştim. Şimdi size de göstereceğim. Kolumla bedenim yüzü yüzüne gelecek şekilde kolumu bedenin içerisine alıyorum. İlk önce her zaman omuz dikişlerini sabitliyorum. Sonra yan dikişleri sabitliyorum. Ve arada kalan kısımları da yedirerek dikiyorum. Ya kol kalıbında da gerçekten her zaman aynı mantık ama ilk önce bence dikiyorsanız esnek kumaşlarla dikmeyi deneyin. Çünkü esnek kumaş esnediği için yedirmesi daha kolay oluyor. Ama böyle kumaş mesela viskon çok esnek olmayan bir kumaş. O yüzden biraz daha zorlanabilirsiniz. Hatta omuz kısmına büzgü yapmanız bile gerekebilir. Ama dikiş bilginiz yoksa tabii büzgü yapılacağını bilemiyorsunuz ve bu sefer kolu takmakta zorlanıyorsunuz. O yüzden dediğim gibi ilk önce esnek kumaşlarda dikin. Tüm çevresini iğneledikten sonra gösterdiğim yerden dikiyorum. Şimdi büyük büzgü parçamızı bedene sabitleyeceğiz. Bu kısmına overlock dikişi çekiyorum ve en geniş dikiş adımını da büzüyorum. Büzdükten sonra bu arada üst bedenimin bel çevresine göre ayarladım büzgü boyumu. Yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştirip dikiyorum. Ben yakamı temizlemek için pervaz kullandım ve gizli fermuar taktım. Bunların yapılışlarını üstten çıkan etikete tıklayarak izleyebilirsiniz. Alt büzgü parçalarımı da peş peşe olacak şekilde yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve upuzun bir şerit elde edecek şekilde dikiyorum. Halka şekline çevirmiyorum. Yani iki parçayı da tekrardan birleştirmiyorum. İlk parçayı ve son parçayı. Bu şekilde upuzun sadece bir şerit elde ediyorum. Büzgüm yapacağım yere her zamanki gibi overlock dikişi çektim ve en geniş dikiş adımında her zamanki gibi büzüyorum. Bu gerçekten o kadar çok büzgülü bir elbiseydi ki ve büzgü yapmak gerçekten zor bir şey. Zor derken uğraştırıcı bir şey. İsterseniz büzgü ayağı alarak direkt bu şekilde uğraşmadan da büzebilirsiniz ama ben büzgü ayağını nedense kullanamıyorum. O yüzden böyle elimle yapıyorum. Büzdükten sonra ilk parçamla son parçamı da yine yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştirip dikiyorum ve bu şekilde kısa bir etek elde ediyoruz. Üst büzgü parçamla alt büzgü parçamı yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve bu kısmını da diktikten sonra elbisemiz tamamen bitmiş oluyor. Burada da yine büzgüleri eşit dağıtmak önemli ama dikerken de dediğim gibi büzgü parçanız üstte olarak dikin ki büzgüleri elinizle ayarlayabilin yoğunluğunu. Yani büzgüler bir tarafa birikmesin. Eşit miktarda dağılırsa çok çok daha güzel bir görüntü olur. Etek ucum için de çok uzun bir parça olduğu için bu içeri kıvırıp dikmek bana birazcık zor geldi. O yüzden etek ucuna bebe overlock'u çektim. Ve elbisemin bitmiş hali de bu şekildeydi. Ben gerçekten çok beğendim. Böyle hanım hanımcık bir elbise oldu. Bence mutlaka denemelisiniz. Bu arada 3 metre viskon kumaş kullandım. Kumaşı nereden aldığımı da açıklamalar kutucuğuna mutlaka yazacağım. Ben 38 beden olacak şekilde çalıştım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da da çok açıklayıcı dikiş bilgileri paylaşıyorum ve aynı zamanda bu kalıpların satışını yapıyorum. Kalıp siparişleri için de Instagram'dan mutlaka takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.